2022 yılının son indirim dönemi yani Steam kış indirimleri başladı ve 5 Ocak'a kadar sürecek. Bu indirim biz oyuncular için belki en önemli indirimlerden biri olacak. Birçok oyun firması 2023 yılı itibariyle oyunlarında ciddi anlamda zam yapacak. Hal böyle olunca alacağınız her bir oyun sizin için avantaj olacak. Ben de sizler için elimden geldikçe uzun bir liste yapmaya gayret gösterdim. 120 tane oyun sizin için önerdim. Önereceğim oyunların hepsi sevdiğim ve beğendiğim oyunlar olduğu için detaylıca bahsetmeyeceğim. Çok kısa değinip fiyatlarını söyleyip listedeki diğer oyunlardan bahsedip listeyi tamamlamayı düşünüyorum. Umarım beğeneceğiniz ve işinize yarayacak bir liste olur. Game Pass'te olan oyunların indirim görüntülerinde Game Pass logosu olduğu için video uzamasın diye oyunların Game Pass'te olduğunu söylemiyorum, siz anlarsınız artık. Siz de artık bu videonun hatırına kanala abone olmanızı önemli rica eder ve listeye geçelim. A Juggler's Tales. İlk oyunumuz bize yakışır bir bağımsız oyun önerisi oluyor. Özgürlüğü peşinde koşan bir kuklayı kontrol ettiğimiz bulmaca odaklı bir platform oyunu olan A Juggler's Tales hikayesiyle de sizlerin hoşuna gidecektir. Kısa bir oynanışı olan oyun 28 liradan 14 liraya düştü. A Plague Tale Innocence. İkinci oyunu ile birçok oyuncunun beğenisini kazanan serinin ilk oyunu en az ikinci oyun kadar kaliteli ve başarılı. Harika bir abla kardeş hikayesine şahit olacağınız oyunun fiyatı 250 liradan 62 liraya düştü. A Way Out. Aynı ekranda iki kişiyle oynanışıyla dikkatleri üzerine çeken A Way Out hikayesiyle de sizlere unutulmayacak bir macera yaşatacak. Birçok oyunu gibi sizler de bu oyun sayesinde Joseph Fares'a hayran kalacak ve devam oyunlarını sabırsızlıkla bekleyeceksiniz. An itibariyle 200 liradan 39.80'e düştü. Aynı zamanda Joseph abimizin son oyunu olan ki o da 2 kişilik oynanıyor, It Takes Two'da 400 liradan 160 liraya indi, onu da hatırlatmakta fayda var. Agartha. Filmler ve Filmler kanalının sahibi Taha Ulukaya'nın yapmış olduğu interaktif bir oyun olan Agartha'da gayet güzel bir indirim almış durumda. Çok sayıda sona sahip olan oyuna yaptığın tercihlere göre hikaye şekilleniyor. Farklı bir interaktif oyun deneyimi arayanlar için Agartha 77 liradan 23 liraya düştü. Alan Wake ve Kontrol paketi. Korku gerilim türünde oyunların kalitesi maalesef ortada. Alan Wake'in bu konuda birçok oyuna göre gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hazır ikinci oyunu yoldayken ilk oyunu oynamanın tam zamanı. Kontrol paketi şeklinde aldığınızda Alan Wake genişleme paketi, American Nightmare ve oynanışı ve atmosferiyle büyük ses getiren kontrol oyunu gayet güzel bir indirime giriyor. Bu paket sayesinde Alan Wake 25 liradan 7,5 liraya, Alan Wake DLC'si ise 18 liradan 5 liraya, genişleme paketi American Nightmare ise 16 liradan 5 liraya ve son olarak kontrol de 209 liradan 63 liraya düşüyor. Kaçırılmayacak paketlerden biri. Aragami. Ninja temalı gizlilik oyunlarını seviyorsanız Aragami tam size göre. Bağımsız bir oyuna göre gayet başarılı olan oyunun ilk oyunu 31 liradan 5 liraya düşerken gayet güzel olan ikinci oyunu ise 29 liraya düştü. Arise A Simple Story. Yine hikayesiyle beklenenin üzerinde bir etki bırakan oyunla karşı karşıyayız. Bu oyundan büyük bir iş yapmayı başaran oyun. Keyifli bulmacalarıyla sizleri hem düşündürecek hem de eğlendirecek. Arise A Simple Story 45 liradan 18 liraya düştü. Assassin's Creed Bundle paketi. Şimdi sırada de bir paket indirimi var. Valhalla hariç neredeyse tüm Assassin's Creed oyunlarının olduğu Bundle paketi toplamda 1545 liradan 405 lira gibi gayet güzel indirimli fiyata girdi. Sırf şu pakette 11 adet Assassin's Creed oyunu var. Açıkçası tam koleksiyon yapmalık bir paket. Takip eden serinin meraklıları var, bence tam almalık bir fiyat. Bu arada Valhalla'da 700 liradan 230 liraya düştü, bence fazlasıyla iyi bir fiyat, onu da söylemeden geçmeyeyim. Batman Arkham Collection. Batman serisi süper kahraman oyunları arasında en sevdiğim serilerin başında gelir. Özellikle yakın dövüşteki başarısı kendinden sonraki oyunlara bile ilham olmuştur. Seriyi merak edenler için 3 ana oyunun olduğu Batman Arkham Collection paketinde Arkham Elysium 31 liradan 8 liraya, Arkham City 31 liradan 8 liraya, Arkham Knight'ta 59 liradan 12 liraya ve son olarak da bir adet DLC paketi de 89 liradan 13 liraya düştü. Bu da hazır paket iken hemen sarıp alıp götürün. Battlefield Bundle. FPS sevenleri de düşündük ve onlar için de 10 numara bir paket bulduk. Battlefield Bundle paketi de güzel bir indirime girmiş ve Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 5 ortalama %90 gibi bir indirim alarak 1060 liradan 105 liraya düştü. Daha da bu fiyatı bulamazsınız, almak için tam sırası. Behalder paketi. Şimdi sırada bir bağımsız paketimiz var. Totaliter rejimin bünyesinde çalışan düz bir memur iken vereceğiniz kararlar bu rejimin en yakın dostu ya da en kötü düşmanı olabilirsiniz. Bu zorlu sınavı verirken olaylar tahmin edeceğinizden çok farklı yerlere kadar gidiyor. 1 adet DLC ve 3 adet oyunun bulunduğu paketin fiyatı 75 liradan 14 liraya düştü. Bağımsız oyun meraklıları için güzel bir öneridir. BioShock The Collection. FPS oyunları arasında kendisini düz adam öldürmekten öteye taşımış ve dünyasıyla kendine hayran bırakmış BioShock serisi de harika bir indirime girmişken sakın kaçırmayın, bunu da sarın sarmalayın, hemen alın götürün. BioShock 1, 2, 3 ve 3 adet DLC'nin olduğu paketin fiyatı 90 liradan 20 liraya düştü. Aman diyeyim, sakın almamazlık etmeyin. Black
Mesa. Yakında geliştirme ve yayınlanma süreci hakkında güzel bir incelemesini yapacağım dünyanın en özgün remake'lerinden biri olan Black Mesa'da 31 liradan 8 liraya düştü. Şimdilerde yeniden başladım oynamaya da harbiden çok fena bir oyun. Celeste. Zorlu platform oyunları sevenler için Celeste harika bir tercih olacaktır. Güzel bir yolculuk hikayesi barındıran Celeste 31 liradan 8 liraya düştü. EA Racing Pack. Normalde sadece 4 Rally 2.0 alacaktım listeye ama böyle devasa bir paketi göstermesem olmazdı. Tam tamına 9 tane birbirinden güzel yarış oyunu olan paketin fiyatı 1456 liradan 312 liraya düştü. Ama derseniz ki bunlar bana fazla, o zaman paketin içerisinde istediğiniz oyunu da alabilirsiniz. Need for Speed Heat 100 lira olduğu için pek tavsiye etmem ama Burnout Paradise Remastered 130 liradan 32 liraya, Need for Speed Rivals 130 liradan 26 liraya, 4 Rally 2.0 40 liradan 10 liraya, 4.5 92 liradan 28 liraya düşmüş durumda. Artık işlerinden beğendiğinizi alın, koyun kenara. Disco Elysium. RPG oyuncularının merakla Türkçe dil desteği beklediği Disco Elysium Türk oyuncuların deneyimine sunuldu. Güzel bir indirmede sahip olan oyun 61 liradan 15 liraya düştü. Doom. Ben o kadar metin okuyamam, bana saf aksiyon lazım diyorsanız Doom tam aradığınız oyundur. İlk oyun zaten aksiyondan başınızı döndürecektir. İkinci oyunda da platform öğelerine rağmen o saf aksiyon hissiyetini kaybetmedi. İki oyunu da alabilirsiniz. Doom Eternal 630 liradan 157 liraya, Doom 2016'da 180 liradan 45 liraya düştü. Day and Night Definitive Edition. Açık dünya zombi temalı oyun isteyenler için Day and Night nokta atışı bir oyundur. İkinci oyunu şimdilik boş verin, ilk oyundan akmaya devam edin. Bolca DLC'nin olduğu Definitive Edition paketi 99 liradan 20 liraya düştü. Alın dursun kütüphanede. Fallout serisi. İyisiyle kötüsüyle Fallout oyunları birçok oyuncunun beğendiği güzel bir seri. Benim gözümde New Vegas bambaşka bir yerdedir ama diğer oyunlar da fena değildir. Size tavsiye edebileceğim Fallout 4 179 liradan 45 liraya, olayların oyunu Fallout 76 349 liradan 87 liraya, son olarak da başımızın tacı New Vegas 89 liradan 22 liraya düştü. Far Cry Bundle. Her ne kadar çıkardığı her oyunda birbirini tekrar etmeye başlasa da araya zaman koyarak oynadığınızda hala sizi eğlendirmeyi başarayan Far Cry oyunları da güzel bir paket haline indirime girdi. Arzu ederseniz komple paketi almak yerine listeden istediğiniz oyunları da tek tek alabilirsiniz. Almışken hepsini alayım aradan çıksın derseniz Far Cry 6 dışında tüm seriyi 1075 lira yerine 247 liraya alabilirsiniz. Fear Complete Pack. Yapay zekasıyla kendini evine hayran bırakan, korku oyunundan daha çok aksiyon ve gerilimi ön plana çıkan Fear serisi her oyuncunun oynaması gereken oyunlardan biriydi. Sizler de eşsiz bir eser olan Fear serisinin tüm DLC'ler dahil 3 oyununu 79 liradan 12 liraya alabilirsiniz. Hades. Açıklama dahi yapmıyorum. Almayanı artık dövecek noktadayım. Hatta almanızı teşvik etmek için Hades için en güzel yorumu yapan birine Hades'i bizzat ben alacağım. Hadi bakalım. Bana Hades'i öven en güzel kişiye Hades'i alıp hediye ediyorum. Bu da videoyu buraya kadar izleyenlere sürprizim olsun. Valve Complete Pack. Her ne kadar şu an kendileri oyun yapmakta pek ilgilenmese de zamanında Valve abimiz çok fena oyunlar yapardı. Eğer sizler de bizim gibi Valve hayranıysanız tüm Valve oyunlarının olduğu paketi 1050 lira yerine sadece 49 liraya alabilirsiniz. Yani oynamasanız bile sırf alayım kütüphanemde dursun diyebileceğiniz tam koleksiyonluk bir parça. İçerisinde Portal ve Half-Life serisinde bulunduğu pakette tam 18 oyun var. Daha ne diyeyim almanız için? Quantic Dream Collection. Seçimlerle hikayeye yön verebildiğiniz Quantic Dream oyunları interaktif oyunlar arasında her zaman bir numaradır. Önce bu oyunlar gelir sonra diğerleri. Her ne kadar oynanış olarak biraz ağır kalsa da 3 oyunun da sunmuş olduğu hikayede birbirinden güzel ve harika. Detroit Become Human, Beyond Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının olduğu paketin toplam fiyatı 292 liradan 127 liraya düştü. Hala bu oyunları oynamadıysanız muhakkak bakmanızda fayda var. Hades. Şaka lan şaka. Alın lan oynayın artık lan şu oyunu. Yeter. Listeye bana 2 kere yazdırıyorsunuz oyunu. Hellblade Senua's Sacrifice. Psikolojik gerilim oyunu arayanlar için de Hellblade harika bir seçimdir. Ses tasarımı olarak muazzam bir oyundur. Hele bir de kulaklıkla oynarsanız bildiğin oyunu hissedersiniz. 49 liradan 12 liraya düşmüşken kaçmaz bu fırsat. Hollow Knight. Yine zorluğuyla saç baş yoldurtan ama bir o kadar da kendini oynatmayı başaran harika oyunlardan biridir. Hazır zam yememişken bir de indirimdeyken kesin alınması gerekir. 24 liradan 12 liraya düştü ki harika bir fiyat günümüz için. Hunt Showdown. 1895 yılında geçen harika bir av ve avcı oyunu olan Hunt Showdown, bildiğiniz hayatta kalma korku oyununun aksine harika bir atmosfere ve tasarıma sahip bir oyun. PvP ve PvE modlarının olduğu aşırı derecede eğlenceli oyunlardan biridir. Fiyatı da 109 liradan 44 liraya düşmüşken mis gibi. Uzun süre oynayabileceğiniz bir online oyun. Inside. Bazı oyunları anlatmaya gerek yoktur. Inside de onlardan biri. 84 liradan 800 liraya düşmüş. Al oyna pişman olmazsın. Journey. İnsan bir oyuna aşık olur mu? Eğer o oyun Journey ise
ise evet. Hades'e hayranım ama Journey'e resmen aşığım. Eşi benzeri olmayan yalnızlık hissini en iyi verebilen tek oyundur benim için. 41 liradan 21 liraya düştü. Alın koyun kütüphaneye. Little Nightmare serisi. Korku gerilim türünde güzel bir platform oyunu olan Little Nightmares'te güzel bir indirime girdi. İlk oyunu büyük ihtimal almışsınızdır ama ikinci oyun malum bayağı bir yüksek fiyatı vardı. Ama yılın son indiriminde güzel bir indirim alarak ilk oyunu 31 liradan 8 liraya, ikinci oyunda 150 liradan 49 liraya düştü. DLC'lerin de olduğu paketi alırsanız eğer hepsi 45 liraya geliyor. Bence gayet makul bir fiyatı var. Metro Saga Bundle. Severek oynadığım Metro serisi de paket olarak harika bir indirime girmiş. FPS oyunları seviyorsanız, ortalama bir sisteminiz de varsa kesinlikle bu seriyi kaçırmayın. İlk oyunun Redux versiyonu ve son oyunun da olduğu paket 327 liradan 57 liraya düştü. Ori and the Blind Forest. Yine benim oynarken uzun süre etkisinde kaldığım oyunlardan biri Ori, zam yemeden önce alınması gereken oyunlardan biri olduğunu hatırlatmak isterim. Muazzam bir platform oyunu olan Ori, iki oyunu da paket halinde indirime girmiş ve 60 liradan 20 liraya düşmüş durumda. Rayman Bundle. Platform oyunlarından devam edelim ve çocukluğumuzun unutulmayan isimlerinden olan Rayman serisini listemize ekleyelim. Ori'nin aksine daha çok eğlence odaklı olan Rayman paketi halinde alınması durumunda 156 liradan 37 liraya geliyor. Ronin Two Souls Chapter 1. Türk oyunlar arasında en çok sevdiğim oyunlardan biri Ronin Two Souls'la indirime giren oyunlar arasında. Samuray temalı açık dünya rol yapma oyunu olan, oynanışıyla da bayağı başarılı olan Ronin Two Souls 20 liradan 8 liraya düştü. Bu oyunu da muhakkak listenize atın. Spec Ops The Line. Hikayesiyle herkesi şaşkına çeviren, savaşların ne kadar boktan bir şey olduğunu en güzel anlatan oyunlardan biri olan Specs of the Line 49 liradan 10 liraya düştü. Sakın kaçırayım demeyin, böyle bir oyun öyle kolay kolay gelmez. Spellforce 3 Reforced. Taktiksel strateji oyunu oynayanlar için güzel bir tercih olabilecek olan Spellforce 3 genişleme paketleriyle beraber 240 liradan 49 liraya düşmüş durumda. Fantastik bir strateji oyunu arayanlar için güzel bir tercih olabilir. Styx Shard of Darkness. Gizlilik oyunu arayanlar eğer bir goblini kontrol etmeyi sorun etmezse Styx güzel bir gizlilik oyunu olabilir. Tahmininizden çok daha büyük bir haritasıyla sizlere bayağı bir oynanış süresi sunacaktır. Pek fazla bilinmeyen goblinli gizlilik oyunu 80 liradan 16 liraya düştü. The Stanley Parable. Oynayanların kesinlikle beynine yakacak olan Stanley bu listenin en özgün oyunlarından biridir. Hem mizahiyle hem de oynanışıyla sizi kendisine hayran bırakacaktır. Evet, oyunda yürümek dışında hiçbir oynanış mekaniği yok ama emin olun yürümek hiç bu kadar ilginç olmamıştı. Bu arada oyunu kesinlikle Türkçe dublajla oynayın. 24 liradan 12 liraya düştü. The Witcher 2 3. Yeni nesil güncellemesi de gelmişken artık Witcher oynamamak için hiçbir sebep yok. İlk oyun oynanışı olarak artık pek oynanacak durumda değil. Onun için listeye almadım. İkinci oyunu 31 liradan 5 liraya, üçüncü oyunda DLC'lere beraber 75 liradan 15 liraya düşmüşken almamak büyük hata olur. Titanfall. FPS oyunları arasında hakkı en çok yenmiş oyunlardan biri de Titanfall'dur. Ulan kimse kıymetini bilmedi şu oyunun lan. Araya kaynadı gitti. FPS türüne gerçekten büyük katkısı olan, oynanış olarak da büyük keyif veren bir yapısı vardı. 199 liradan 32 liraya düştü. Eğer oynamadıysanız harika bir fırsat. Tommy Clancy's Splinter Cell Blacklist. Her ne kadar tüm Splinter Cell serisi indirime girmiş olsa da ben hiçbirinden bu oyundan aldığım keyfi alamadığım için listeye dahil etmedim. Blacklist tam genel kitleye oynayan harika gizlilik temalı bir oyundur. 89 liradan 22 liraya düşmüşken kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Rise of the Tomb Raider. Yine aynı şekilde Tomb Raider serisi de komple indirimde. Merak edenler ona da bakabilir. Ama oynanabilirliği bakımından bana göre en iyi Rise of the Tomb Raider'dır. 29 liradan 12 liraya düşmüşken bence alınması gereken oyunlardan biridir. İsteyen olursa 2013 yılında çıkan Tomb Raider'a da bakabilir. O da 35 liradan 9 liraya düşmüş durumda. Trine serisi. Bulmaca meraklılarının kesinlikle bakmasını tavsiye edebileceğim oyundur. Özellikle son oyunda hem oynanış olarak hem de grafik olarak oyuncuyu kesinlikle tatmin edecek bir kalitededir. İlk oyun 24 liradan 6 liraya, ikinci oyun 31 liradan 8 liraya, üçüncü oyun 34 liradan 9 liraya ve son oyun 50 liradan 12 liraya düşmüş durumda. İsteyen istediğini alabilir. Wolfenstein All History Collection. Listenin son oyunu. Açıkçası bu zamana kadar almadıysanız gerçekten çok yazık etmişsinizdir. FPS türünde bu oyun serisinin yeri gerçekten çok başkadır. Her ne kadar son oyuna işi bok etseler de yine eski oyunların hatırına alınır oynanır. Tek tek aldığınızda 194 liraya gelen 4 oyunu paket halinde alırsanız 886 liraya yerine 140 liraya alabilirsiniz. Uzun ve güzel bir liste oldu. Umarım işlerinde işinize yarayan ve beğendiğiniz oyunlar olmuştur. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonunuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ve açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak veya süper teşekkürü kullanarak bizlere Macintosh destek de verebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.